Herkese merhaba. Şöhretin Dünyasına dair YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben de size 36 saatte yaptığım ekşi mayalı tam buğday ekmeğimi size sunuyorum. Bütün ayrıntılarıyla anlatacağım arkadaşlar. Biraz uzun olacak. Ne olur sıkılmadan izleyin. Çünkü bu tip tarifler çok özel tarifler. Annemden, anneannemden öğrendiğim tarifler. Ve bu tariflerin yeni nesil ya da ekmek yapmayı bilmeyen insanlar için, kişiler için bir ışık olmasını, bir yol göstermesini istiyorum. Bu ekmek arkadaşlar benim 1,5 senedir benimle beraber yaşayan ekşi mayamla beraber, ekşi mayam ile yaptım. Adı Naciye Hülya. İsteyen arzu eden olursa gelip kapımdan alabilirler. Bununla da ilgili ekşi maya nasıl beslenir videom var. O videoyu izleyin arkadaşlar. Şimdi ekşi maya ile yapılan ekmeğin tadı başka oluyor arkadaşlar. İnanılmaz güzel oluyor, inanılmaz tok oluyor. Şu an burada tahminim arkadaşlar 1 kilo 200 gram ekmek var. Bakın 1 kilo 200 gram ekmek benim bir karışımdan biraz fazla. Düşünsenize, marketlerden aldığınız ekmek 200 gramlık hamurlarla yapıyorlar. Kocaman kaç karış, 3 karış ekmek veriyorlar size. O maya, oradaki kullanılan maya arkadaşlar çok hızlı aktifleşiyor. Yani ekmeği birdenbire kabartıyor ve size hiçbir faydası yok. Glisemik endeksi çok yüksek. Size çok fayda sağlamayan, sürekli sizin acıkmanızı sağlayan bir ekmek. Marketlerden, fırınlardan aldığınız ekmekler. Lütfen yapabiliyorsanız çocuklarınıza, kendinize haftada 1-2 yapın ekmeğinizi arkadaşlar. Çok kolay yapımı, biraz uzun sürüyor. Ama bitmeden tekrar yaparsanız evinizde sürekli ekmeğiniz olur. Ya da dilimlersiniz arkadaşlar. Yapın, dilimleyin, buzluğa kaldırın. Sonra yiyeceğiniz zaman çıkarın. Yumuşacık oluyor. İsterseniz kızartın. Kızartıp üstüne tereyağı sürün. İnanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Şimdi biz bu videomuzda ekşi mayadan yaptığımız hamurumuzu biz 24 saat mayaladık. Evet, doğru duydunuz. 24 saat mayalanıyor ama özel yöntemlerle, tekniklerle devam ediyoruz. Kendine özel teknikleri var. İşte ben bu tekniği sizinle paylaşacağım. Evet, tarifimize geçelim arkadaşlar. Çok konuştum. Senin oyunumuzun büyük oluyor, mayalı oluyor. Çok güzel yaptın. Aferin sana. Nasıl yaptın? Bir anlat, neler kattın ona? İçine peynirli koydum. İlk önce biraz da unu koydum. Sonra biraz da soğuğa yaptın. Biraz da pilav koydum. Biraz da dolabımı koydum. Ekmek maya yaptım. Ekmek maya yaptın. Annen gibi mi? Evet. Nasıl yaptın annen gibi? Ne yaptın? Unlu maya. Unlu maya, ekşi maya. Ekmek maya, evet. Söyle bir daha nasıl mı? Ekmek maya. Tamam. Benim en büyük yardımcım Simay. Bana ekmek yapmakta yardımcı oluyor. Bana olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı da unutmayın de. Beni yapmayı da unutmayın. Bay bay. 200 gram kadar ekşi mayamızı arkadaşlar geceden aktifleştiriyoruz. Besliyoruz onu. Suyla ve unla besliyoruz. Nasıl beslediğimize dair ayrıntılarımı, ekşi maya nasıl beslenir ile ilgili videom var. O videomu izlerseniz ayrıntıları öğrenmiş olursunuz. Bir gece önceden hazırladığımız ekşi mayamızı aktifleştiriyoruz. Sabaha kadar dinlenmeye bırakacağız. Üstünü de örteceğiz arkadaşlar. Böyle streçle ağzını kapatıyorum. Ve üzerine de bir bezle kapatacağım. Sabaha kadar aktifleşmiş olacak. Böyle gördüğünüz gibi ekşi mayamız aktifleştiği zaman kabarıyor. Çok güzel kabardı.
Simay, sen ekşi mayalı ekmeği seviyor musun? Evet. Sana yapacağım ekşi mayalı ekmek. Evet. Olmuş mu? Ekşi maya tutmuş mu anneciğim? Evet, tutmuş. Simay'dan da onay aldık. Başlayabiliriz. İhtiyacımız olan malzemeler. Öncelikle bir mutfak tartısına ihtiyacımız var. Sonra 350 gram tam buğday unumuz var. 200 gram ekşi mayamız var. Ekşi mayamızı nasıl hazırlıyoruz? Ekşi maya nasıl aktifleştirilir? Ekşi maya nasıl beslenir? Bununla da ilgili arkadaşlar videom var. Bunu izlerseniz oradan daha ayrıntılı bilgiler alırsınız. Çünkü çok özel püf noktaları var. 150 gram da beyaz un koyacağız. İsterseniz koymayabilirsiniz. Eğer 150 gram beyaz un koymazsanız 500 gram tam buğday unu koymanız gerekiyor. Ve 350 gram da suyumuz olacak. Bir fikste de tuzumuz olacak arkadaşlar. Tuzunuzu da isteğinize göre ayarlarsınız. Hemen şimdi başlıyoruz. Ama başlamadan önce unumuzu iki kere eleyeceğiz. Şöyle bir cam kasem var arkadaşlar. Bunu tartımın üstüne koyuyorum. Darasını alıyorum. Üzerine 350 gram su koyacağım. ...351 oldu. 1 gram kaçtı. Benim mayamın adı arkadaşlar Naciye Hülya. Naciye Hülya'yı ben 1,5 senedir besliyorum. Benimle beraber yaşıyor benim Naciye Hülya'm. Ve mayalara kullanırken arkadaşlar ya tahta kaşık kullanacaksınız ya da böyle plastik kaşık kullanacaksınız. Şimdi bunun da darasını alıyorum. Bize 200 gram ekşi maya gerekiyor. Arkadaşlar ekşi mayanızın tutup tutmadığını bu şekilde anlarsınız. Eğer ekşi mayanız suyun yüzünde duruyorsa mayanız tutmuş demektir. Eğer dibine batıyorsa mayanızı biraz daha bekletmeniz lazım. Mayamızı da koyduk. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Şöyle iyice karıştıralım. İyice eritelim. Arkadaşlar maya yaparken olsun, hamur yoğururken olsun, elinizin sıcaklığıyla mayanızda, ekşi mayalı ekmeğinizde daha güzel olur. Buğday unumuzu ilave ediyoruz. 150 gram beyaz unumuzu ilave ediyoruz. Ben arkadaşlar normalde beyaz un koymuyorum. Ama genelde 150 gram da koyarlar. Çünkü tam buğday ekmeği kullandığım zaman ekmek bayağı bir siyah oluyor. Öyle pufidik pufidik de kabarmıyor. Bizim için kabarıp kabarmaması çok önemli değil. O yediğimizde ekşi maya tadı ağzımıza gelsin. O yetiyor bize. Tuzumuzu da ilave ediyoruz arkadaşlar. Tuzu da damak tadınıza göre koyabilirsiniz. Ben tuzu az koyuyorum. Çünkü çocuklarım çok tuzlu yemesini istiyorum. Böyle güzel cıvık bir hamurumuz olacak. Alttan üste katlıyoruz hamurumuzu. Ne kadar çok hamurumuzu havalandırırsak o kadar. Ben de yaptım. Sen de mi hamur yapacaksın? Ama şimdi bu hamur özel bir hamur. Hamurumuzu tezgahımıza alacağız arkadaşlar. Biraz sonra göstereceğim teknikle elastik kıvam alacak. Pardon. Başka bir yöntemle çok güzel kabaracak. Onu göstereceğim ben size. Annemin hediyesi bu. Arkadaşlar bu Afyon yöresinde geleneksel olarak kullanılan esran diyoruz biz. Esran. Özel demir ustaları yapıyor bunu. Ne işe yarar? Böyle elinize sıyırmaya yarar. Eskiden bunları kullanıyorlarmış. Şimdi daha değişik spatulalar var tabi. Alttaki parçayı çarpıyoruz, üstüne katlıyoruz. Vur, katla. Bu işlemi en az 7-8 dakika yapacağız arkadaşlar. Sonra böyle çeviriyoruz elimizde.
yuvarlıyoruz. Üstüne katlıyoruz. Vur, katla. Yöntem çok kolay. Vur, katla. Ben hamurla uğraşmayı çok seviyorum arkadaşlar. Özellikle ekmek yapmayı. Ekmek yaparken çok keyif alıyorum. Mesela şu an bile hamuru yoğururken burnuma buram buram ekşi maya kokusu geliyor. Annemler, anneannemler hep ekşi mayalı ekmek yapardı. Bir gece önceden hamuru mayalarlardı. Annem tekne derdik biz, tahtadan yapılır. İçinde hamur yoğrulur. Tabii bizim gibi böyle yarım kilo 1 kilo onunla uğraşmıyorlardı onlar. Kilolarca hamur yoğururlardı. Onu teknenin üzerine kapatırlar. Sabaha kadar o mayalanırdı. Ertesi günde işte haşhaşlı ekmekler, köy ekmekleri yapılır. Fırına gidilir. Fırında böyle taştan fırınlar vardır köylerde. Herkes sıraya girer orada ekmek yapmak için. Orada ekmekler taş fırında, odun ekmeğinde, odun ateşinde ekmekler pişerdi. Yemeğe doyum olmazdı. Piştikten sonra onlar gene böyle ekmek teknelerine üstleri sarılır. Arkadaşlar bir hafta hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmazdı. Bozulmaz. Tazeliğini korur, bayatlamaz. Ama tabii ekmek yaptıktan sonra da mutlaka şöyle bir parça o mayalanan hamurdan ayırırlardı. Bir sonraki ekmek yapmak için. Bakın arkadaşlar, hamurumuza bakın, çok güzel. Böyle bu kıvamda olacak arkadaşlar. Ay bu hamur çok cıvık demeyin. Ekmeğinizin kıvamı bu olacak. Buna dediğim gibi evsiran deniyor. Afyon'da demirci ustalarına yaptırılırdı. Evet. Daha mı iyi çıkardı ne? Hamurumuzu dinlendirmek için kapağını kapatacağım arkadaşlar. Yarım saat sonra size katlama yöntemini göstereceğim. Üzerine de bir bez örteceğim. Şimdi size katlama tekniğini göstereceğim. Biraz yakın tutarsan bak, burada minik minik kabarcıklar başlamış. Kabarcıklar. Hamur katlama yöntemini göstereceğim. Şimdi size elimizi ıslatalım. Hamura yapışmasın. Arkadaşlar bu göstermiş olduğum tekniği her yarım saatte bir yapacağız. Kaldırıyoruz. Katlıyoruz. Çeviriyoruz. Kendi ekseni etrafında döndürerek katlama işlemi yapacağız. Neden yapıyoruz bu işi? İçine bol hava hapsetmek için. Ne kadar çok hava hapsedersek hamurumuz o kadar çok kabarır. Evet, gördüğünüz gibi böyle kaldırıyoruz. Bu üçüncü oldu. Şimdi son çevirme işlemini yapıyoruz. Bu işlemi gördüğünüz gibi katlanınca daha da tok oluyor. Katladık. Şimdi tekrar üzerini kapatacağız. Örtüsünü örteceğiz. Yarım saat sonra tekrar katlama işlemi yapacağız. Bu işlemi arkadaşlar 4-5 kez yapacağız. Ben dördüncü ve son kez ekmeğime katlama yapacağım. Gördüğünüz gibi bu büyük bir kap. Bayağı bir yayıldılar. Şimdi ellerimi ıslatacağım. Elime yapışmasın diye. Çok güzel kabardı. Katlamamızı yapıyoruz. Çeviriyoruz. Çok güzel balon balon arkadaşlar şişti. Şimdi bu son turumuz dediğimiz gibi bir yarım saat sonra başka bir işlem yapacağız. O işlemin ayrıntılarını da sizinle paylaşacağım. Ben gideceğim. Evet. Sen de yapacaksın anneciğim. Hep beraber yapacağız. Sen çok seviyorsun tam buğday ekmeğini ekşi mayalı. Evet, gördüğünüz gibi. Tamam, işlem tamam. Tekrar kapatıyoruz.
kapağını. Yarım saat sonra görüşmek üzere. Şimdi un serpiyoruz zemine. Şimdi hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz. Yani baksanız böyle tel tel açılıyor hamurumuz arkadaşlar. Bu katlama tekniğinin hamurumuza kazandırdığı lezzet arttırıcı bir teknik. Üzerine bol un serpiyoruz. Katlama yapacağız hamurumuzda. Bunu açıyoruz bu şekilde. Çok güzel kabarmış. Çok güzel baloncuklar geliyor. Düşünün, bastırıyorum, elime baloncuklar geliyor. 3'e katlayacağız önce. Bu katlama işi hamurumuza tokluk verecek. Sonra bu şekilde kat kat açılıyor arkadaşlar. Biz pamuklu bir bezin üstüne arkadaşlar bol bol un serpiyoruz. Bu hazırlamış olduğumuz bunun üstüne çeviriyoruz. Ve bunu katlayacağız. Bohça yapacağız. Şu şekilde. Üzerine bol un serpiyoruz. Kabarsın diye gevşek de katlayabiliriz. Çünkü o kabaracak. Bayağı bir kabaracak arkadaşlar. Bu şekilde cam bir kaba koyabilirsiniz. Tencereye koyabilirsiniz. Çukur bir şeye koyabilirsiniz. Bunu arkadaşlar buzdolabımıza koyacağız. 12 saat, 24 saat mayalandırmaya bırakacağız. 24 saate kadar mayalandırabilirsiniz. 24 saat sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Ekşi mayalı hamurumuzu 24 saattir buzdolabında mayalandırıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi onlar kabarıyorlar. Fırın kağıdımı arkadaşlar böyle buruşturuyorum. Çünkü daire olan kelepçeli tepsilerde fırın kağıdını yerleştirmek biraz zor oluyor. Arkadaşlar üzerindeki unu aslında temizlememiz gerekiyor. Çünkü üzerindeki unlar kaldığı zaman yanıyor. Temizleyebilirsiniz, o kadar iyi arkadaşlar. Bunu kalıbımızın içine yerleştiriyoruz. Burada da birkaç saat mayalandıracağız. Ekmeğimizi pişirirken buhar veriyoruz ekmeği pişirirken. Öncelikle fırınımızı şöyle arkadaşlar fısfıslar var. Böyle fısfısların içine ben içme suyu kullandım. Bol su sıkıyoruz. Fırınımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Böyle açtık. Evet. Tepsi mayası da çok güzel olmuş. Oda sıcaklığında da arkadaşlar bir 4 saat bekledim ama dediğim gibi Eylül ayı olduğu için biraz serin. O yüzden güzelce sardım. Yanına da sıcak su koydum ki güzel kabarsın diye. Arkadaşlar çok güzel hamur demeyeyim, ekmek çizme teknikleri var. Ben bunu yapamıyorum. Hani beceremiyorum ekmek çizme tekniklerini. Ama zaten hamurum benim güzelce kabarmış, çatlamış. Bu da güzelce o kısımların çıtır çıtır olmasını sağlayacak. Gördüğünüz gibi unları çok az kaldı. Onlar da rustik bir hava verecek ekmeğimize. Ve 200 derecede ısıttığımız fırınımıza ekmeğimizi göndereceğiz. Böyle bir ısıya dayanıklı bir kapta su da koyuyoruz arkadaşlar. İçinde buhar devam etsin. Ben şimdi unuttuğum için tekrar koydum. Tekrar zaten buharla fıs fıs yapacağız. Her 10 dakikada bir fırınımızın buharını ayarlayacağız. Ekmeğimizin üstü bayağı güzel çıtırdadı arkadaşlar ama yine
yapıyoruz. Şu şekilde hafif hafif ekmeğin de üstüne sıkarsanız ekmeğiniz daha sonra çıtır çıtır olur üstü. Evet arkadaşlar, ekmeğimiz pişti. Yaklaşık 50 dakikada pişti. Biraz ısısını da düşürdüm son 10 dakikada. Yine birkaç kere ekmeğimizin üstüne ve fırınımızın içine su koydum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekmeğimiz gayet güzel görünüyor. Üstü de çok güzel. Evet arkadaşlar, ekmeğimiz hazır. Şimdi ben bu ekmeğimizi dinlendireceğim. Üzerini saracağım. Soğumaya bırakacağım. Biliyorsunuz sıcak ekmek kesilmezsin diye, daha lezzetli olsun diye biraz onu sarıp dinlendirmek, kendine getirmek lazım. Valla burnuma çok güzel ekşi mayalı ekmek kokusu geliyor. Ben en çok bu kokuyu çok seviyorum. Bir evde kek kokusunu çok seviyorum. Evde hayatın olduğunu, evde insanların cıvıl cıvıl yaşadığını hissettiren kokudur bana. Evde kek piştiği zaman yayılan koku. Bir de pişmiş ekmek kokusu. Eve bambaşka bir hava veriyor. İnsanı mutlu ediyor. Size de tavsiye ederim. Evinizde vaktiniz varsa, fırsatınız varsa yapın. Bir bebek gibi onu saracağız. Kundaklayacağız. Dinlendireceğiz. Bebeğimizi uyandıracağız. Güzel bir ekşi mayalı ekmek yaptık. Evet. Ay sen ne güzel oldun böyle ya. Arkadaşlar bakın. Çok güzel. Evet arkadaşlar, ekmeğimizi kestik. Bakın. Çok güzel. Dolgun. Bu tam buğday ekmeği. Ekşi maya ile yaptığımız tam buğday ekmeği. Ekşi mayamı kendim yapıyorum. İsmi Naciye Hülya. Bir dilimi gayet doyurucu, gayet tok tutuyor. Çocuklarıma da alıştırıyorum. Onlar da çok seviyorlar. Ekşi mayalı ekmek istiyoruz, ekşi mayalı ekmek istiyoruz anneciğim diyorlar. Lütfen vaktiniz varsa, zamanınız varsa ekmeğinizi kendiniz yapın. Dışarıda ekmekler tabii ki sağlıklı ortamlarda yapılıyor. Ancak kullanılan maya doğal bir maya değil ve çok hızlı mayalanıyor ekmekler arkadaşlar. Yarım saatte kocaman kabaran ekmekler oluyorlar. Ve gerçekten de glisemik indeksi çok yüksek. Şekerinizi çok yükseltiyor. Ve sürekli acıkıyorsunuz o ekmekleri yerken. Ama yapmış olduğumuz ekşi mayalı ekmekleri yerken o kadar çabuk acıkmıyorsunuz. Ve çok ince bir dilimi bile size tatmin ediyor. Sizi doyuruyor. Arkadaşlar sizinle beraber ekşi mayalı tam buğday ekmeği yaptık. Tam 24, 12 daha ne yapar? 36. 36 saat sonunda ekmeğimiz hazır. Evet biraz zahmetli, biraz uzun ama tadı damağınızda kalacak bir ekmek bu. Yerken o ekşi mayanın tadını böyle yanaklarınızda hissedeceksiniz. Damağınızda, beyninizde hissedeceksiniz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Çok ayrıntılı anlattım. Çok ayrıntılı çektim ve uzun oldu videom biliyorum ama bazı lezzetleri uzun uzun anlatmak gerekiyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve beğendiğiniz videolarımı arkadaşlarınızla, sevdiğiniz dostlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.